Final hali bu şekilde. Etrafını silikonla çevirdim. Şuraya kirişler attım. Çok şaşırdığım şeyler var tepki olarak. Birincisi, bu videoda Canoni SH250'ye performans filtresi takacağız. Bu filtre N125'in performans filtresi. Karbon ve yıkanabilir filtre. Şu şekilde de esnek ayrıca. Şimdi burada zaten gördüğünüz üzere filtre bayağı bir kirli. Daha doğrusu bu temizlenmiş hali. Çok fazla kirliydi bu. Bunu ıslak mendille veya arkadan şuradan hava basarak bir tık toparladı. Bugün kullandım bu şekilde. Bayağı bir farkını gördüm. Şimdi takacağım. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bunun içine giriyor. Bu buraya küçük zaten. Hani içerisine giriyor. Şöyle yapacağım. Şurayı komple temizleyip maket bıçağıyla komple, bu zaten karton bayağı bir kalın. Yani hava geçirgenliği de çok bayağı zayıf gibi görünüyor. Şu şekilde burayı maket bıçağıyla komple kazıyıp içini temizleyip buna göre kesip bu şekilde koyacağım. Sonra şurada plastik çıtalar var. Bu çıtalarla üstten şu şekilde koyup yandan vidalayacağım ki bu şu şekilde üstüne bassın, tutsun onu. Ayrıca silikon var. Silikonlayacağım etraflarını. Bir de yapıştırıcı aldım. Üstüne araçtan çıkma filtrem var. Şöyle göstereyim. Evet. İnce. Bunun amacı hani çok kalın toz toprak gelirse şöyle üstünde bunu tutsun. Bu şekilde. Çapraz koyduğum zaman bir şekilde uydururum ben bunu. Veya şöyle kasa fanı var. Kasa fanına taktığım. Bunu da yapabilirim. Yani çok böyle katı taş toprak bir şey girerse içine bu kanallarını, filtrenin kanallarını tıkamasın diye. Önüne böyle bir bariyer yapasım var. Bakacağım duruma göre. Bunu da ekleyesim var. Şimdi başlayalım. Öncelikle şurayı bir maket bıçağıyla güzelce bir boşaltacağım içine. Ondan sonra videoya devam. Zor çıkıyor. Kolay da çıkmıyor. Bilginize. Şu ortadan da kestim, yanlardan. Şimdi yanları kazıyacağım tamamen çıkardıktan sonra. Şuralarda plastik destekler yapmışlar. Şöyle ara ara. Bir Çinli şeye göre iyi yani. Kolay kolay da gelmiyor. Ama pek kaliteli olduğunu söyleyemem yani. Bildiğiniz karton bu. Filtre değil yani, karton. Elektrik süpürgesi kartonuna benziyor ama daha kalın. Pek hava geçirgenliği o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum bunun, ama tabii tozu mozu tutmuş şu şekilde. Ara bir video çekeyim dedim. Tamamen temizledikten sonra devam edeceğim. İçerisini bu tel fırçayla da bayağı bir aldım. Şöyle ince şeylerine yine bakacağım. Hava falan tutacağım içerisinde, bu küçük şeyler de kalmasın. Ondan sonra buradaki bu diğer filtreyi bu şekilde içine koyacağız. Fazlalıklarını, şu esnek olduğu için şuradan kesilecek. Yarısını tamamladık gibi ama buraya kadar uğraştırdı yani, şu zor çıkıyor. Özellikle şöyle göstereyim. Her böyle karton çizginin içeriye gömmüşler bu şekilde plastiğe. Buralar zor çıkıyor. En son ortadan kesip aldım. Hızlı bir şekilde, ama köşeler uğraştırıyor. Buraları biraz daha ince, hani buradan kaçıp da motorun içine gitmeyecek şekilde biraz daha törpüleyeceğim. Ondan sonra diğer filtreyi takacağım üstüne. Yanınızda bir de spatula bulundurun derim. Bununla bayağı bir yaptım. Şuradaki yanıklarda problem yok. En son bir çakmakla yaktım ki o kılcal şeyleri de yansın diye. Artık tüm tuşlara basıyorum yani buradaki şeyleri eritmek için. Şimdi biraz burası ihale bayağı bir toz oldu. Şurayı bir süpürgeye çektireyim. Ondan sonra diğer aşamalara geçeceğim. Şuradaki ince şeyleri de alacağım en son. Tekrar yakıp içeriye, motorun içine karton falan kaçmasın. Evet, bundan sonraki aşamada şurada bekliyor filtre. Şimdi bu şekilde, bu tamamen oturuyor buna. Bu şekilde tam olarak oturuyor. Sağında solunda bir boşluğu vesairesi de yok. Şimdi alttan kalemle çizeceğim bunu. Şu asetatlı kalemle çizeceğim. Ve ona göre kesim yapacağım. Ve içerisine koyacağım yani.
Normalde filtrenin yönü bu değil, biliyorum. Kestikten sonra çevireceğim. Çünkü normalde dışa bakan tarafının bu olması gerekiyor. Yani bu bunun içine girecek. Üstüne de bu siyah, şunlarla da şöyle dik olarak dıştan vidalayıp bunu kiriş yapacağım. Etrafını silikonla çevirip yapıştırıcı yapacağım. Evladiyelik. Bu zaten yıkanabiliyor. Haricinde zaten arkasında bunun demir kutusu var. Bunu şey yapmadım. Şuradaki direklerini de bıraktım. Bu buna oturacak bu şekilde. Ona göre ayarlayacağım. Şimdi burayı kılavuzladım. İnce ayar yine yapacağım. Şimdi buraya tutturduktan sonra şurada fazlalık var. Fazlalığı şeyde tutuyorum ama görüyor musunuz bilmiyorum. Buradan şu yandan hiza alarak üstten elimle sabitleyip böyle yavaş yavaş bu şeyine göre yapıyorum. Üstten keserseniz içeriden kesebilirsiniz. Yani fazla kesebilirsiniz. Şu alttan ilk önce hizalayıp buradan gitmenizde fayda var. Hizalayıp tutturmak için. Aynı şekilde şu yanları da bu şekilde keseceğim. Sonra ters çevirip içeriye gömeceğiz. Biraz daha keseceğiz tabii yanlardan o zaman. En son bu şekilde oldu. İçine gömme yaptım. Niye bu taraf dışarıda? Çünkü bu filtrede de şu üst çıkıntı tarafı yukarıda. Aynı şekilde yani filtrenin buyunun yönünde bu filtreyi bu şekilde ekledim. Şimdi şu arada gördüğünüz şeyler var. Karton kalıntıları, oraları güzel yine temizleyeceğim. Köşelerini şu şekilde kestim maket bıçağıyla. Yalnız yedek maket bıçağı ağzı öneririm. Bu körelde şuraları kazırken biraz zorlandım. Yani et döner keser gibi böyle yavaş yavaş yapmanız lazım. Bir içeriye girerseniz orası boşlukta olacak. Ona göre yaparsınız. Ben genelde yaparken mesela ilk ters çevirdim. Şuradaki köşeleri maket bıçağına getirerek kestim. Yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde, ağır ağır. Benim el işçiliğim o kadar iyi değildir. Onun yüzünden ekstra önlem aldım bu şekilde. Şuraları falan tamamen dolduracağım silikonla, ilk önce yapıştırıcıyla vesaire. Bu şekilde göstereyim. Herhangi bir problem görünmüyor. Arkasındaki demir koruyucu da duruyor bu şekilde. Bir sorun yok gibi. Tamam, burayı da temizleyeyim. Kapatayım köşelerini. Şuradaki hava alma yerlerini silikonla falan çevireceğim. Tamamen kapatacağım. En son final halinde videosunu çekerim. Şöyle arka orijinalliğini ve yapısını bozmadan bu şekilde yaptım. Şöyle söyleyeyim. Şöyle küçük bahçıvan makası vardı. Alttan ilk önce çizdim. Şuradan üstüne mastar yapıp kalemle. Bununla biraz daha genişten kestim. Yani şöyle gene kestiğimi düşünün. Fazlalığını attım. Ondan sonra çizdiğim yer üzerinde maket bıçağını, tek elimde kamera olduğu için şu şekilde üstündeyken şöyle köşesine değdirerek yavaş yavaş kestim. Dediğim gibi hani bir hata yapsanız, içeri girseniz mesela şurada hava alma yeri olacak. Burayı kapatmaya çalışacaksınız. Yavaş yavaş, acelesi olmadan yapılması lazım. Şöyle bir şey var. 15 dakikada bitirin diye bir şey yok. Bilginiz olsun. Bayağı bir zamanımı alıyor. Etrafını şöyle sert plastik sınırlandırıcı koydum bu şekilde. Şöyle vidaladım bunları da. Hem basacağım silikona kiriş vazifesi görecek. Çok hafif de şeye girdi. Filtreye iyi oldu bu. Şimdi çıkmaya kalkarsa bunlar frenleyecek onu. Orada bir kiriş vazifesi görecek. Bir vida daha atıp silikona da ona engel yaptıracağım yani. Çıkmasını önlemek için bu. İki taraflı şu şekilde koydum. Araları silikonlayacağım. Buraları silikonlayacağım ve işlem tamam. Üstüne de muhtemelen şöyle göstereyim. Şöyle ince bunu da koyacağım ki yani taş, toprak bir şey olursa ince filtrenin içerisini tıkamasın. Zaten ben bunu 500.000 kilometrede bakıp temizlerim zaten. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, finaldeyiz. Şurada silikon tabancası bir yandan ısınsın. Onda da bir şey keşfettim, hemen söyleyeyim. Şöyle şeyi geri alıp bu şekilde bıraktığınızda içindeki silikon iyice ısınıyor. Şurası gibi böyle toplu giriş yapmanız gereken yerleri için çok güzel oluyor. Ama su gibi akıyor, dolduruyor arayı. Yani hava geçmesini bayağı bir engelliyor. Şu an içindeki iyice su gibi oluyor. Bir anda bastırıyorsunuz, hop dökülüyor oraya. Şimdi burayı yaptım. Burayı da bekliyorum onun için biraz ısınsın diye. Final hali bu şekilde. Etrafını silikonla çevirdim.
Şuraya kirişler attım. Şöyle sert bir plastikten. Ki filtre yukarı gelmek isterse gelemesin diye. Hem biraz da filtreyi deldi ki iyi oldu. Bunu hesaplamamıştım. Biraz simetrik problemler var. Onu kabul ediyorum. Arkadaki demiri duruyor. Şimdi üstüne şunu koyacağım ki taş toprak bir şey olursa ilk bunu doldursun diye. Bu normalde kasa fanına kullanıyorum ben de. Ne de olsa yıkanabiliyor. 200, 300, 500 kilometrede bir havanın iyi olduğu günlerde alırım. Yıkarım, tekrar takarım. Problem yok bu konuda. Bir kez daha döneceğim şuralardan silikonlarla. En sonunda silikonda bunu yapıştıracağım ve bitecek. Bu şekilde bitti. Yalnız bunu yaparken fark ettiğim bir şey var. Maske takın. Şu ince tozlar uçuşunca, gezime gidince fark ettim. Maske takın derim. Veya açık alanda yapın. Ben şimdi mecbur evde yaptım. Akşam yapıyorum bunu. Bu şekilde yapıldı. Arkadaki desteği duruyor. Orijinal metali. İçinde karbon filtresi. Üstüne de böyle bir ince elek. Kasa fanlarında kullanıyorum ben bu ince eleği. Toprak, çakıl taşı gibi hani böyle kalın bir şey gelirse buna takılsın diye ekledim. Bakalım. Bununla alakalı tabii yarın nasipse sabahtan motoru denemeden videosunu yüklemeyeceğim. Onda da zaten bir sürüş videosu eklerim. Sürüş videosunda belli olur her şey. Arkadaşlar ilk buraya kadar bir 30 kilometre geldim merkezden. Frez'de giriyorum şu an. Giresun'un bir ilçesi. Gördüğüm hani çok şaşırdığım şeyler var tepki olarak. Birincisi motorun sesi azaldı. Bunu beklemiyordum açıkçası. Gidişi böyle bir pürüzsüzleşti yani. O eski böyle gaza basınca bir booo diye bir ses vardı. O kaybolmuş. Yani o bayağı bir sürpriz oldu bana. Çok daha rahat gidiyor. Böyle kibar. Titreşimi de bir tık azalmış giderkenki titreşimi. Böyle hani nasıl diyeyim? Rahat bir şekilde oksijen aldığı için iyi gidiyor. Yani rahat gidiyor. Muhtemelen bu da yakıtı da etkileyecek tabii ki. Süreyi geçtikten sonra bir yapıştırayım bakayım ne olacak. Şeyi toparladı ya bak mesela gaz açtığın zaman direkt çıkıyor 6-7 bin. Bir sorun yok arkadaşlar, normal. Herhangi bir problem yok. 2 aydır yedek parça bulamıyoruz. Yağ filtresi de yok. Onunla alakalı 3-5 tane varyasyon var. Ben Mahle taktırdım. Serviste o vardı. Ama hava filtresinde kesinlikle bir alternatif yok. 2 aydır yazıyoruz. Hava filtremiz yok, hava filtremiz yok diye. Şuraya bakın durumuna. Bu temizlenmiş hali. Ve sosyal medyada bunu yani Kuralkan'ın kendi hesabında dile getirdiğimiz zaman yorumlarımız siliniyor. Hiçbir şekilde cevap gelmiyor. İşte bununla alakalı Kuralkan'a da ticket açtım. Yani müşteri iletişim formundan yazılı, zaten telefonla ulaşılmıyor kendilerine. Hiçbir şekilde. Yazılı ulaştığında web sayfamızdan sipariş verebilirsiniz dedi. Yok ki verelim. Bir ara buna 20 Ocak diye gün verdiler. Yani bizi susturmak için de sanırım, bilmiyorum ne olduğunu. 21 Ocak'ta baktım yok. O tarihte kalkmış. Şu an bu videoyu çekmeden önce de baktım. Yok. Yani aşırı kirlendi. Hiçbir yerde parça da yok. Kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.